Merhabalar. Nükleer bir savaşa maalesef hiç olmadığı kadar yaklaştığımız bu günlerde bazı bilgilendirmeler yapmanın bir doktor olarak sorumluluğum olduğunu düşündüğüm için bugün nükleer bir serpintide iot ilaçlarıyla nasıl korunuruz konusunu ele almaya ve bilinmesi gerekenleri sayılarla net bir biçimde açıklamaya karar verdim. Öncelikle bugün şehrinize bir atom bombası düşerse nasıl hayatta kalırsınız? İşte nükleer silahın ısı, ışık, basınç, iyonize radyasyon etkilerinden nasıl korunursunuz? Nükleer izolasyon nasıl yapılır? Gibi soruları cevaplamayacağım. Bu konuda internette video şeklinde ya da okunabilecek kaynaklar olarak çok sayıda bilgilendirme var. Bu konularda bilgilenmenizi şiddetle öneririm. Nükleer silah kullanımında mı yoksa bir nükleer enerji santrali kazasında ya da sızıntısında mı serpinti riski daha yüksek sorusuyla başlamak istiyorum. Ülkemizi etkileyebilecek bir nükleer olay her ikisi de olabilir. Daha az güçteki yani taktik nükleer silah olarak geçen nükleer silahların birkaç tanesinin ülkemizden yüzlerce kilometre uzaklıkta kullanılması her ne kadar bir insanlık faciası olacak olsa da serpinti etkisiyle ülkemizi anlamlı derecede etkilemeyecektir. Bu tip silahlarda amaç serpinti yaratmaktansa bir yıkım yaratmak olduğu için silah birkaç yüz metre yukarıda patlatıldığı için ve kullanılan patlayıcı miktarı da yüksek olmadığı için yoğun nükleer kirlilik oluşan bölge yıkılan bölge içinde kaldığı için anlamlı bir serpinti oluşturmuyor. Ama bir nükleer santralde bir kaza yaşanması ya da bir sızıntı yaşanması durumunda hem çok daha fazla miktarda radyoaktif madde söz konusu olduğu hem de olay yeryüzünde gerçekleştiği için serpinti riski çok daha yüksek oluyor. Çernobil örneğinde olduğu gibi böyle reaktörün açıldığı ve yangın başlayıp radyoaktif küllerin, rüzgarın, yağmurun etkisiyle geniş bir coğrafyaya yayıldığı durumda çok daha fazla miktarda serpinti oluşabiliyor. İşte ülkemizi etkileme potansiyeli de bu tarz bir olayda daha yüksek. Şimdi ben uranyum parçalanınca neler oluyor o konudan biraz başlamak istiyorum. Uranyumun çekirdek bölünmesi yani fisyonu akıl almaz bir enerji ve gama ışımasıyla birlikte çok sayıda kararsız izotop ortaya çıkarır. İyot başta olmak üzere sezyum, strontium, xenon gibi radyoaktif elementlerin elementlerin radyoaktif izotopları farklı süreler içinde ışıma yaparak yani çekirdeklerinden çok yüksek enerjili parçacıklar ve iyonize edici radyasyon salarak daha kararlı olan izotoplara dönüşmeye başlarlar. İyot için bu süre 8 günken strontium için, sezyum için yaklaşık 30 senedir. Burada parantez açmak gerekirse radyoaktif serpinti 1 saat içinde etkisinin %50'sini, bir gün içinde %80'ini, 2 haftada ise %99'unu yitirir. Yani 30 seneden bahsediyoruz ama aslında nükleer bir felaket sonrasındaki izolasyon süreleri de bu bahsettiğim radyoaktivitedeki düşme süresine göre hesaplanıyor. Burada ön planda olan iyot olduğu için bu tarz bir süre söz konusu. Nükleer serpinti sonrasındaki ilk 2 haftalık dönemde oldukça radyoaktif olan iyot 131 izotopunun radyoaktif etkilerin çok önemli bir kısmından sorumlu olduğundan bahsetmiştik. Bu izotop son derece karsinojenik olan beta ışıması yaparak zararlı etkilerini gösterir. Beta partikül büyüklüğü fazla olan, dolayısıyla enerjisi çok yüksek olsa da doku penetrasyonu yani etkileyebileceği doku derinliği 0,4 mm olan bir partiküldür. Dolayısıyla işte günlük kıyafetler, bir maskeyle solunum izolasyonu bu radyasyonun etkilerinden ciddi oranda koruyabilir normal şartlarda. Ama söz konusu iyot olduğu zaman işler değişmektedir. Vücudumuzdaki tiroid bezi hormon salgısı için iyot elementini bünyesinde toplamaktadır. Normal bir dokunun konsantrasyonunun 100 ile 400 katı arasında daha fazla iyot tiroid bezinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ortamda bol miktarda radyoaktif iyot bulunduğu zaman bütün bu radyoaktivite tiroid bezinde yoğunlaşmakta ve içeriden bir hasara sebep olmaktadır. Sağlam dokuda hem kanser riskini arttırmakta hem de tiroid bezini fonksiyon göremez hale getirmektedir.
Aslında bu durum bizim tıpta tiroid cerrahileri sonrası, kanser cerrahileri sonrası geriye kalan tiroid dokusu varsa ya da fark edilmemiş lenf nodlarında vesaire bir tümör metastazı varsa bunu yakmak için kullandığımız radyoaktif iyot ablasyon tedavisinin çok daha kontrolsüz ve aşırı bir uygulaması gibidir. Radyoaktif iyot da ilk 14 gün içinde havadan, hava yağmurlarla sudan ya da o sudan işte içmiş ineklerin sütünden, gıdalardan vücuda bulaşabilmektedir. Zararlı etkilerinden de en çok yeni doğan bebekler, gebeler, küçük çocuklar ve giderek işte artan yaşlarda genç erişkinler etkilenmektedir. Peki bu iyot hapları bizi nasıl korur? Bu konuya gelirsek, iyotun aslında radyasyondan koruyucu bir etkisi yoktur. Ancak az önce bahsettiğim mekanizma ile tiroid bezi iyotu bünyesinde biriktirdiği için tiroid bezi radyoaktif iyotla karşılaşmadan önce çok miktarda radyoaktif olmayan iyotla, iyot 127 ile eğer doyurulursa, yani çok miktarda iyot vücuda alınırsa, bütün iyot depoları radyoaktif olmayan iyotla dolacağı için radyoaktif olan içeriye giremiyor. Bu sayede %1'in altında bir iyot geçişi tiroid bezine sağlanabiliyor ve bu sayede de geriye kalan o %99 bol miktarda su alımıyla, idrarla atılabiliyor. Dolayısıyla da radyasyonun vücuttaki etkileri azaltılabiliyor. Burada tabii su tüketiminin de çok önemli olduğuna değinmiş olduk. Radyasyondan koruyucu iyot tedavisinde kullanılan dozlar normal vücudun günlük olarak iyot ihtiyacının binlerce kat fazlası. Dolayısıyla piyasadaki iyot desteği hapları bu amaçla kullanılamaz. Bunların içindeki mikrogram bazındaki iyot miktarları bizim radyoaktisyondan koruyucu dozlarımızın 500'de biri kadar kalmaktadır yaklaşık olarak. Kabaca söylemek gerekirse 15 yaşın üzerindeki erişkinlerde 130 miligramlık, 3 ile 15 yaş arasındaki kişilerde 65 miligramlık, 1 ay ile 3 yaş arası bebeklerde 32 miligramlık ve 0 ile 1 ay arası bebeklerde 16 miligramlık dozda iyot vücuda koruyucu amaçla verilir. Bu radyasyon durumunda, radyasyona maruziyet öncesinde günlük olarak. Bu amaçla 65 ya da 130 miligrama göre hazırlanmış iyot hapları kullanılabileceği gibi %2'lik veya %5'lik konsantre doymuş iyot çözeltileri, Lugol çözeltileri de kullanılabilir. %5'lik Lugol çözeltisi kullanılması durumunda 2 mililitresinde 130 miligram söz konusudur iyot. Dolayısıyla özellikle çocuklarda bu solüsyonların kullanılması daha uygun olabilir. Elbette yüksek doz iyot almanın bir takım yan etkileri de vardır. Bunlar döküntü, tiroid bezlerinde şişlik, ağrı, ağızda metalik tat, yanma, diş eti hassasiyeti, bulantı, ishal gibi yan etkiler olabilir. Tabii radyasyon etkileriyle karşılaştırıldığı zaman bunlar hiç düşünülecek şeyler değildir. Ama özellikle altta yatan bir tiroid hastalığı olan da, iyot duyarlılığı olan da, bazı döküntülü cilt hastalıkları olan da bir takım yan etkilerin artması, sonrasında olumsuz etkilerin daha uzun sürmesi mümkündür. Tabii gebeler de aynı şekilde doktora danışmadan kullanmamalıdır ya da kullandıktan sonra mecbur kalırsa mutlaka doktora danışılmalıdır. Ülkelerin sorumluluğu nedir konusuna da değinmek isterim. Çünkü sadece doktorların tedavi edebileceği bir durum değil bu. Devletler öncelikle akıllarını kullanarak itidalli davranmak ve bütün diplomatik, siyasi, askeri, işte ne becerileri varsa nükleer bir felaketin yaşanmaması için çaba göstermelidir. Bir taraftan da ülkelerin bütün nüfusa yetecek kadar, en azından risk altındaki nüfusa yetecek kadar iyot stoklamış olması gereklidir. Halk sağlığı otoritelerinin halkı bilinçlendirmiş olması gereklidir. Burada ben de üstüme düşeni yapıyorum. Gerektiğinde sakinleştirmesi gereklidir. Böylece nükleer bir serpinti oluşması durumunda talimat verildiğinde halk hızlı bir şekilde, doğru şekilde bu iyot tedavisini kullanabilecek durumda olmalıdır. Eğer böyle bir stok yapılmamışsa felaket anında gerekli ilaçların elde edilmesi elbette mümkün olmayacaktır. Ve basit bir tedaviyle çoğu önlenebilecek olan tiroid hastalıkları ve tiroid kanserleri sonraki 10 yıllar boyunca toplumu hasta etmeye devam edecektir. Ne yazık ki can almaya devam edecektir. Dürüst olmak gerekirse
ben nükleer silahlara sahip devletler arasında giderek artan gerilimin korkutucu düzeye vardığı bu günlerde yani bir nükleer felaket riskine karşı kendim ve ailem için yeterli miktarda iyot depoladım. Umarım asla gerekmeyecektir.